Manav Yem'den merhabalar. Bugün Çanakkale Biga Akkayrak köyünde Nihat ve Gülşen Özkan çiftinin çiftliğine konuk olduk. Burası Gülşen Hanım Keçi Çiftliği olarak geçiyor. Gülşen Hanım'ın keçi çiftliği Çanakkale Koyun Keçi Damızlık Birliği'nden halk elinde ıslah projesi kapsamında yürütülen projeye dahil vaziyette ilerliyorlar. Bu konuda şimdi ilk etapta Gülşen ablamızı tanıyalım. Merhaba, ben Merhabalar. Gülşen Özkan. Hı-hı. Hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkürler bizi ağırladığınız için. Şimdi abla kaç yıldan beri küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyorsunuz? 2015'te biz bu işe başladık. Hı-hı. Yaklaşık 4 yıl bir koyunlu bakmışlığımız oldu. Hı-hı. Onun sonrasında 2019'da keçi üretimine başladık. Hı-hı. Bu bize daha cazip geldi. Hı-hı. Tamam. İlk etapta koyun yetiştiriciliği yaptığınızda kıvırcık anneler, sufol babalar vardı. Evet. Et veriminiz de iyiydi. Fakat maliyeti hani yüksek olduğu için Beslenme maliyetleri Evet. bir miktar yüksek olduğu için sanırım keçiye dönüş yaptık. Hı-hı. Evet, keçinin de süt ve peynir yani kendimiz üretip kendimiz yaparız diye Hı-hı. düşündük. Tamam. Bu bize daha cazip geldiği Daha için cazip geldiği için. o şekilde karar verdik. Şu anda hem oğlaklarınız annelerini emiyorlar, Evet. hem de kalan süt kısmını sağmış oluyoruz ve Aynen. peynir yapıyorsunuz. Aynen, Kendiniz peynir tamamen yapıyoruz. yapmış oluyorsunuz. Kendimiz yapıyoruz. Peki şu anda kendiniz bu peyniri yapıyorsunuz. İlerleyen bir dönemde hedefiniz nedir? Bu işi büyütmek istiyor musunuz? Tabii hedefimiz kendi ürettiğimiz hayvanların sütünü alıp küçük bir mandıra kurmak ve bu şekilde kendi üretimimizi kendimiz yapmak, üretip satmak istiyoruz. Tamam, çok güzel. Şu anda ürettiğiniz keçi peynirlerini mesela nasıl yapıyorsunuz? Bize bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Nasıl yapıyoruz? Pastörize ederekten yapıyoruz. Yani hiçbir şekilde koku, hiçbir şekilde koku olmuyor ve lezzet bakımından çok güzel ve alan kişilerden de memnun kaldıklarını söylüyorlar ve bu bizi mutlu ediyor. Mutlu ediyor, Evet. doğrudur. Yani oradaki işin püf noktasını yakaladığınız için herhangi bir itici koku vesaire de kalmadığı Yok, için asla çocuklar koku falan da olmuyor, kesinlikle. yetişkinler de severek tüketmiş oluyorlar. Keçi kokusu olmuyor kesinlikle. Peki şu anda ilk etapta müşteri portföyünüz nerelerde? Hangi illere mesela talep geliyor? Hangi illerden? Şimdi Biga'dan çok siparişi aldık ve Biga siparişlerine gerçekten yetişemiyoruz. Ve bunun dışında Gönen, Bandırma, İstanbul'dan aldık. Yani dışarılardan da çok teklif geliyor. Tabii sosyal medyada da aktif olmanızın bir etkisidir muhtemelen bu tarz tekliflerin yoğun bir şekilde gelmiş olması. Ve elimizden geldiği kadar da yetişmeye çalışacağız Doğrudur. Allah'ın izniyle. Keçi peynirinizin şu andaki kilogram fiyatı nedir? 40 TL'den veriyoruz. Hı hı. Şu anda 40 TL'den veriyoruz. Doğrudur. Peki abla burada şimdi arkamızda ağıl var. Evet. Bu ağıl projenizden ve kurulu kapasitenizden biraz bahsedecek olursak röportaja başlamadan önce biraz bahsetmiştik. Ben de notlarımı almışım buraya. Ağıl sanırım 3 bölmeden oluşuyor. 3 bölmeden oluşuyor, evet. Bir kısmı şu sağ taraf kaba yemler ve Aynen. kesif yemler var. Yani fabrika yemleri var. Evet. Anaç keçiler beri tarafta Evet. ve arka tarafta da oğlaklar Oğlaklarımız duruyor. orada. Kurulu kapasite olarak da 200 anne 200 ve yavrusunu taşıyabilecek evet, şekilde. barındırabilmeye sahibiz. Kapasite olarak. Şu anda 56 tane anaç keçi keçimiz olduğunu var. öğrendim sizden. Evet. Pedigril tamamı %100 Türk sahnen. Evet. Zaten belli renkler falan bembeyaz yani. Evet. 2 tane damızlık tekemiz var. 66 tane de Oğlağımız. ilk etapta yani haramına diyoruz biz Çanakkale bölgesinde ilk defa çepişten doğan yavrular olduğu için 66 tane oğlak var. İkizlik oranları belki ilk etapta düşük gibi gözüküyor ama önümüzdeki sezonda Daha verim alacağımıza inanıyoruz. Evet. Peki burada mesela dişileri şu anda kendinize bırakıyorsunuz anladığımız kadarıyla. Dişleri evet kendimize bırakacağız damızlık olarak. Sürüyü büyütmek çünkü hedefimizdeyiz. Evet, hedefimiz Belli bir doygunluğa ulaşıncaya kadar dişiler bizde kalacak. Erkekleri abla peki satıyorsunuz anladığımız Erkekleri kadarıyla. satıyoruz. Bu koyun keçi birliği mesela geldiği zaman kulağa sanırım bir kesik atılıyormuş. Bu da damızlık olduğunun işareti. Yani ırk özelliklerini tamamen yansıtıyor. Bu damızlık olarak bu kanı taşıdığı için de satılabilir ya da kullanılabilir şeklinde. Şu anda kaç TL'ye mesela satıyorsunuz erkek oğlakları? 700 TL civarında. TL civarı Yani gidiyor. arzu eden olursa Gülşen ablamızdan damızlık erkek oğlakları temin edebilirsiniz. Çünkü dişiler şu anda ilk etapta sürü büyüdüğü için kendilerini ayırıyorlar.
Satılmayacak olanlar da sanırım 90 gün içerisinde 23-24 kilogram canlılarla ulaşıyorlar. Aynen öyle, 24 kilogram Onları da oluyor. normal kasaplık olarak da değerlendirebilirsiniz. Evet. Şimdi burada ikizlik oranları dediğimiz gibi ilk etapta düşük gibi gözükebilir. Seneye önümüzdeki yıl daha da verim artarak alacağız inşallah. artacağı, artı süt verimi olarak da hem yavrular besleniyor hem de siz mesela süt sağıyorsunuz. 56 tane keçiden 56 litre Süt çıkıyor şu süt anda. çıkıyor. Bu oğlakların içtiğinin haricinde. Evet. Yani demek ki Evet. 3 litrelerde falan anne keçi başına bir süt verimi mevcut. Önümüzdeki yıl 4 ile 5 litreleri çok rahatlıkla yakalayacağınızı düşünüyorum. Çayır mera imkanlarını da sormuştum ben röportaj öncesi. 20 dönüm Çayırımız çok. Yukarıda 20 dönüm kendinize yerimiz ait, var. Otlak üst tarafta yerimiz. otlak. Çay boyunda sulak arazimiz var. Alt tarafta Yonca, bir 20 yonca dönüm. ekili, evet. 14 dönüm bir yoncanız var. Yoncamız var. 5 dönüm şu sol tarafta gördüğünüz Aynen. yerler var. O da çok güzel. O sorunumuz Aynı yok zamanda da yani, otlak herhalde sorunu yok. ormandaki meradan da yararlanma şansınız Yararlanıyoruz. var. Evet. O da çok güzel. Şimdi burada oğlağı da aldık kucağımıza. Evet. Bu oğlaklara ilk etapta ne yapıyorduk? Doğumdan sonra yeldif, herhalde ilk vitamin E Evet. ve selenyum, Evet. beyaz kas hastalığına yakalanmasınlar şeklinde. Enterotoksemi aşısı, öt aşısı dediğimiz Evet, gıda yapıldı. zehirlemesi 45. Evet, günde yapıyoruz. aşılarını yaptık. İç parazit aşısını yapıyoruz 45. Yaptık. günde. O da rutin yapılıyor. Bu şekilde sağlıklı, mümkün olduğu kadar sağlıklı hayvanları koruyoruz. Annelere peki ne veriyoruz fabrika yemi olarak? Annelere manav yemi kullanıyoruz Hı hı. ve manav yemden çok memnunuz. Hı hı. Manav keçi süt yemi şeklinde. Evet. Tamam. Aynı zamanda yonca kuru otu, Yonca kuru otu İtalyan veriyoruz. çimi kuru otu Evet. şeklinde karamba ya da reygras diye Evet. tabir ettiğimiz bunu vermiş oluyoruz. Peki manav keçi süt yeminden memnun musunuz? Yani şu Çok anda. memnunuz. Hı hı. Çok memnunuz. Gece 11'de açtırdığımız olup yem değişikliği yaptık yani manav Öyle mi? yemden. Farklı bir marka denemesi Farklı bir oldu markadan sanırım. evet ondan hiç verim alamadık ve hiç yemedi hayvanlarımız. Keçiler tabii gurme Keçilerimiz olarak geçtiği için yemedi. keçiler bir Ve bu sebeple gece 11'de manav yemi açtırıp Evet. yemimizi aldık. doğrudur. Ve Sağ olun çok abla. memnunuz. Teşekkür ederiz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Yani keçiler doğal yemle karşılaştıktan sonra diğer biraz da kalite içeriği zayıf bir yeme karşı yani tabiri caizse Evet. burun kıvırdı diye geçebilir Burun yani. kıvırıyorlar, Evet. Öyle bir süreç oldu muhtemelen. Gece saat 11.30'larda Aynen tekrardan öyle. size hizmet etmişiz. Bu Teşekkür konuda da ederiz açtığınız için. biz de şeyiz yani biz de mutluyuz. Peki şimdi oğlakları 90 gün süt içirdikten sonra dişiler, damızlık, erkekler kasaplık ayırdık. Evet. Bunların yönetimi olarak da geceleri anneleriyle birlikte kalıyorlar. Kalıyor, anneleriyle kalıyorlar. Ondan sonra akşamüstü de anneleriyle bırakmadan evvel ilk etapta siz sütü alıyorsunuz. Aynen Dolu öyle. memeyi şu anda aşağıda otluyorlar. Evet. Akşamüstü vaziyetindeyiz. Geldikten sonra sütü sağacaksınız. Boş memeye sabaha kadar Sabaha içmek kadar suretiyle içmek suretiyle oğlaklarla- yanlarında kalıyorlar. oğlaklar yanlarına kalacaklar. Evet. Sabah da artan sütü tekrar alıyorsunuz ve bu şekilde Aynen. ticari olarak 1 litre muhtemelen Nisan ayında tamamen dişi ve erkek oğlaklar ayrılmış olacaklar Evet. süt içmekten. Ticari olarak herhalde Eylül ayına kadar sağacaksınız. Evet. Ee, Eylül ayına kadar sağacağız. Bu da Ocak ayında doğum yaptıysa oğlaklar 9 ay boyunca 9 ay verim alabiliyoruz. 270 gün verim alabiliyoruz. Evet. Çanakkale bölgemizde de tabii yoğun bir şekilde ıslah projeleri devam ettiği için 901 ton civarı yani 900 litre 1000 litre arası süt almaya başladığımız keçi işletmeler var, keçiler var. Bizler de takriben bunlar 700 litre falan önümüzdeki yıl rahatlıkla sürü ortalaması yükselecektir. Evet. Ve birkaç yıl sonra dileriz ki 901 tona İnşallah. siz de ulaşırsınız. İnşallah. Hedefimiz o. Hedef de o şekilde. Peki bizlerden memnun musunuz? Memnunuz. Tavsiye eder misiniz yani? Tavsiye ederiz. Herkese tavsiye ederiz. Herkes manav yem kullanmalı diyorum ve teşekkür ediyorum Sağ olun sizlere. Gülşen Hanım. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Biz de elimizden geldiğince oğlakları, anneleri, keçileri beslemeye çalışıyoruz. Doğal yemler üretiyoruz. Bu konuda da çok ciddi referanslarımız var. Sizler de eğer küçük baş konusunda bizim yemlerimizi kullanmak isterseniz bizlere iletişim adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz Biz bu teşekkür röportajı ederiz. yaptığınız için, bizlere kapı açtığınız ederiz. için. Siz geldiğiniz için ayağınıza sağlık, emeğinize sağlık. Sağ olun. Çok teşekkürler Her Gülşen Hanım. zaman bekleriz. İnşallah. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Bir başka röportajda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.